Sizin topraklarınızı o üreten, o güzelim Allah'ın o güzel nimeti topraklarımızdan fışkıran o bereketi önemsiyoruz. O toprağın içine betonu sokmak istemiyoruz. Bak. Üreten Türkiye kazanır. Evde bekleyen Türkiye kazanmaz. Üreten Türkiye kazanır. Yıllardır atıl bırakılan, çürümeye yüz tutmuş bir sera, milyonlarca sebze fidesinin üretildiği çok büyük bir tesis haline geldi. 2. Kemerburgaz çöp alanındaki çöplerin metan gazı elektriğe dönüştürülüyor ve bu seranın ısınma maliyeti sıfır oluyor. 3. %100 kadın istihdamı sağlanıyor. 4. İstanbul'da tarım alanları geliştiriyor ve üreticiye destek veriliyor. Ve 5. İstanbul'un yakın gelecekte mutfağına daha taze ve daha ucuz sebze meyve girecek. Hikayeye bir destek zincir hikayesi. Başlıyoruz. Merhaba İstanbul merakları, mis gibi kokan, taze mi taze, gelecek vadeden harika bir bölümle karşınızdayım. Kemerburgaz Fide Üretim Serası'ndayım. Burası 3200 metrekarelik dev bir sera. Burada İstanbullu üretici için harıl harıl kadınlar tarafından sebze fideleri hazırlanıyor. Buyurun bakalım. İstanbul daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamış. Hiçbir fidelik burada yapılmamış ve hiçbir fide üretilmemiş. Peki burası daha önce yine bir seraymış. Yine bir seraymış ama fide Dolayısıyla neydi? Yani bomboş muydu? Evet, biraz atıl kalmış bir sera. Yani daha önce mesela fazla ürünlerini koydukları bir sera olmuş. Depo. Evet, aynen öyle. Yani ağaçlarını koydukları bir sera olmuş ama hiç fide üzerine bir çalışma yapılmamış. İlk kez yapılmış. Ben yıllarca Antalya'da üretim yaptım ve Antalyalı çiftçilere genelde İstanbul'a Antalya'dan ya da Anadolu'daki çiftçilerden meyveleriniz, sebzeleriniz geliyordu. Dolayısıyla fiyatlar afaki oluyordu. Neden? Çünkü halden geldiği için. Şimdi direkt çiftçiden gelecek. Bu İstanbul'daki sebze fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda tabii bu fideler buradan İstanbul'un tarım alanlarına gidiyor. Kesinlikle. Ve tarım alanları böylelikle atıl değil, yaşanır hale geliyor değil mi? İstanbul'da üretim yapılabilir mi diye sordukları zaman ben artık bir ziraat mühendisi olarak İstanbul'da ben çok güzel fide üretebilirim dedim. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Belki Antalya'da ürettiğimden çok daha güzel bir biber ürettim. Antalya üretimden çok daha güzel domates ürettim. İklime müsait mi diye düşünmüştüm ama bu ortam şu an o kadar güzel ki yozlaşmış olan tarımı biz yeniden canlandırdık. Burası aslında sadece kadın istihdamıyla, üreticiye destekle, tarım havzalarına destekle kalmıyor. Çevreye, iklime de çok önemli bir destek veriyor. Dışarı çıkıyoruz, görüyoruz. Gördüğünüz şu yeşil alan tamamen eski çöp alanı, üzeri toprakla kapatılmış, park haline getirilmiş. Altta da elektrik üretim tesisi kurulmuş. Metan gazları borularla toprağın altından bu üretim tesisine geliyor ve sonrası söz size ait. Evet, Buyurun, ne oluyor? bulunduğumuz yerde bir çöp alanı aslında. Gördüğünüz gibi yeşillendirilmiş, içinden metan gazını aldığımız ve buradaki tesisimizde 30 adet motorumuzda metan gazından elektrik elde ediyoruz. Serüven bu çöpten enerji santralimize, enerji santralimizden buradaki seramıza bir serüvenle devam ediyor. Şimdi başlangıç noktamıza tekrar seraya biraz sonra yine gideceğiz ama serüvenin tam göbeğine gidip şöyle bir yakından görelim bakalım seraya hangi borularla nasıl elektrik gidiyor. Şu anda gittiğim yer sizin belki de bugün veya yarın buzdolabınıza girecek olan dolmalık biberlerin ilk çıkış hattı. Çok enteresan bir şey söylüyorum değil mi? Yani size şunu söylüyorum, üstüne basa basa gerçekten evde çöpleri atıyorsunuz, sebzenizi, evsel atıklarınızı, sonra buraya geliyor. Burada enerjiye dönüşüyor metan gazından. Ondan sonra ne oluyor? Şuradaki boru hattıyla, siyah boru hattıyla seraya gidiyor ve işte o çöpler yine buzdolabınıza, mutfağınıza dolmalık biber, domates, patlıcan olarak giriyor.
çöp üretiyoruz. O ürettiğimiz çöpün sonrasında bir fide oluşuyor. Bu fide bizim çiftçimize gidiyor. Çiftçimiz bunu ekerek ürün elde ediyor. Yani nereden nereye? Ve bununla ilgili efor, enerji aslında sıfır. 19 yıllık meslek hayatımda inanılmaz duygulandığım anlardan biri. Her açıdan burası mükemmel bir yer. Nasıl bir yer? Çiftçimize bedava dağıtıyoruz 1. Tarımı canlandırıyoruz 2. Yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Biz bir anda belki bir taşla 2 kuş, 3 kuş, 4 kuş vuruyoruz şu anda. İnanılmaz bir proje o yüzden ve büyürse çok daha güzel. Şu ana kadar 2.200.000'lük bir siparişi karşılamak için bir üretim yapıyorum ben. Yetiştirdik, ürettik ve gönderdik. Haziran ayında neler üretilecek ve tekrar dağıtılacak? Haziran ayında daha çok yeşillik yapacağız kışlık sebzelerimizde. Marul, brokoli, lahana, kırmızı lahana bunların üretimini yapacağız. Dedim ya harıl harıl çalışılıyor. Fideler şu anda hazırlanıyor. Merhabalar, kolay gelsin hanımlar. Ne güzel böyle harıl harıl çalışıyorsunuz. Ne fidesi bu şimdi? Biber. Biber. Evet. Sivri biber. Evet, Tatlı sivri mı? biber. Tatlı. Sizler gibi böyle elleriniz gibi tatlı olsun. Şimdi bunlar üreticilere gidiyor değil mi? Tırlara yüklendi ve çiftçilerimize gönderildi. Ay harika ya. Şöyle bir gösteremiyorum. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Taptazecik biberler olacak şimdi bunun üstünde. Siz ilk defa burada mı çalışmaya başladınız? Evet, ilk defa sera ortamında burada çalıştım. Ve çok memnunuz. Hepimiz arkadaşlarla bir aile ortamı kurduk. Çok güzel bir çalışma ortamı var. Daha önce iş arıyor muydun? Başvuru daha önce yapmıştım. Burası için aranınca ben de fırsatı değerlendirmek istedim. Hem kadınlar için güzel bir proje oldu. Hem de çiftçiler açısından. O yüzden yani hep birlikte çok mutlu olarak çalışıyoruz burada. Gün gelip de burada çalışacağımı sorsalar bana ben hayır derdim ama gerçekten burada Yani inanamazdın, hayal edemezdin. kesinlikle Ne kadar güzel. Uzun zamandır mı iş arıyordun? bayağıdır. Mesela ne kadardır? 5-6 aydır işsizdim. Maalesef burayı da ama çok sevdim. Arkadaşlarla burada çalışmak benim için çok onur verici. En güzel yanı da bizim için tarıma destek verecek olmamız. Bizim gönderdiğimiz fideleri alanlar o kadar mutlu dönüşler yapmışlar, o kadar sevinmişler. Bunu gördükçe bizim iş yorgunluğumuz da tamamen Harika. bitti. İstanbul kentleşmeye başladığından beri betonlaşmaya başlamıştı. Biz Yeşil İstanbul istiyoruz. Yeşertmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bravo, daha ne diyeyim ya, ben bu elleri gerçekten böyle bağrıma basarım. Teşekkür İstanbul'u ederiz. yeşillendiren Evet, bu güzel kadınlara gerçekten çok gönülden teşekkür ediyorum ve size tabii ki bu imkanı sağlayanlara da teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kim bilir üreticiler nasıl teşekkür ediyorlardır, neler yaşıyorlardır, onları da görelim. Normalde bizim öz tohumumuz var. Öz tohumumuzdan olan fideyi biz dağıttık halka. Bu fideleri kullandık. Ve verimi de çok güzel de verim aldık. Kendi imkanlarımızla olmuş olsaydı belki bu kadar yapamayacaktık. Bu destek bizim için gerçekten çok güzel oldu. Ben ayrıyeten zaten bunları ürettikten sonra üretici pazarı hakkı verildi. Kadıköy'de pazar açtım. Bunları bu şekilde pazarda sattım. Çok güzeldi yani verim olarak salatalık olsun, domates olsun hepsi gayet iyiydi. Sivri biber, domates, patlıcan aldık. Dolma biberi aldık. Geçen sene memnun kaldık. İnşallah bu sene de memnun kalırız. Çok teşekkür ederiz başkanımıza verdiği hizmetlerden dolayı. Böyle bir şey görmedik zaten. Bu zamana kadar görmedik. Büyükşehir Başkanı'nı görmedik zaten. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. En azından çiftçiye destek olma adına iyi bir atılım olduğunu düşünüyorum.
Ama kışlık sebze listesini gördüm. O biraz yetersiz geldi bana. Daha çok çeşitlendirilmeli bence. Yaz fideleri çünkü çok çeşitliydi. Çiftçinin ihtiyacına hitap edecek şekildeydi. Ama kış için olan da onu göremedim. İnşallah kış için olan da çeşitlendirilir. Geçen sene de açık alanlarımıza 225 bin gibi bir adet fidan verilmişti. İnsanlarda muazzam bir ekim ve dikime talep oldu bu arada. O gerçekten güzel bir şey. Bir de biz tabii Cumhuriyet Köyü olarak burada kadın kooperatifi kurduk. Cumhuriyet Köyü çiftçileri Kadın Kalkınma Kooperatifi. Dolayısıyla kadınları bu işin içine soktuk. İnşallah bu fidelerle beraber kadınlarımız çok daha üretici, çok daha topluma katkı sağlayıcı olacaklar. Ben yine emeği geçen bütün personele teşekkür ediyorum. Üretim, üretim, üretim diyorum. Çalışmak, çalışmak ve üretmek diyorum. Çürümeye yüz tutmuş bir tesisten milyonlarca fidenin üretildiği bir seraya, evimizdeki çöplerden sıfır maliyetli enerji üretimine, kadın istihdamı ile gülen kadın ve gülen bir topluma, bedava fide dağıtımıyla üreticinin canlandırdığı İstanbul'un verimli topraklarına ve mutfaklarımıza giren tazecik sebzelere. İşte bu haftanın da özeti bu. Bizden bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın İstanbul meraklıları.